Hocam annem ve 3 kardeş, biz toplamda 4 kişi kurban keseceğiz. Ama hanımları da katacağız. İlk önce niyetimiz böyle değildi ama sonradan hanımları da katacağız. Ama eti biz 4'e böleceğiz. Toplamda 7 kişi oluyor. Hani bu caiz mi? Hani sonradan kurban aldıktan sonra hanımları katalım diye düşündük. Annem ve 3 kardeş. Hanımları da kattığımız zaman toplamda 7 oluyor. Hani bu caiz mi? Katabilir miyiz? Onu soracaktım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hocam buyurun. Öncelikle bir kişi, yani ortaklar bir kurbana ortak olurken, hisse olurken kararını kesin vermiş olmaları gerekiyor. Yani 3 kişi ise 3 kişi, 4 kişi ise 4 kişi. Daha sonra bu kurbana başkalarını ortak etmek, yani 4. 5. 6. 7. veyahut da 5 kişi ise 6, 7 diye böyle ilaveler yapmak çok doğru bir davranış değildir. Ama bununla beraber şayet kişilerden her birisi kurbanın 7'de 1 hissesine sahipse, burada şimdi öyle gözüküyor. Hani 4 kişiydiler, 3 de hanımları ekledikleri zaman 7 kişi oluyor. Bir kişi bir kurbana, büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabilir. Dolayısıyla 7'de 1 hisseye her biri sahip olmuş oluyorlar. Bu şekilde yaptıkları kurban geçerlidir. Yani kurban olması açısından geçerlidir. Fakat yaptıkları çok da iyi, güzel bir davranış da değildir. Yani tamamen de kerahatten hali, mekruhluktan hali, böyle yani gönül, vicdanımızın sesini dinleyebileceğimiz, gönlümüzün razı olabileceği tarzda bir kurban şekli değildir. Yani alırken bu niyeti herhalde değil mi oluşturmak gerekiyor? Evet, oluşturmak gerekiyor. Yani ilk başta girerken kaç kişi olduğumuzu kesinleştirmemiz gerekiyor. Ama dediğimiz gibi buna rağmen, bütün bunlara rağmen daha sonra ortaklar alındığı zaman en az 7'de 1'ine sahip olmak kaydıyla bu kurbana daha sonra da ortak alınabilir. Etleri 3'e 4'e bölmekte herhangi bir problem yok. Teşekkür ediyoruz.